Bir Demet Tecrübelerim kanalına hoş geldiniz. 6x6 zeka küpü çözümüyle yeniden karşınızdayım. Yeni bir seriye başlıyoruz. Bölüm bölüm anlatacağım bu küpü. Öncelikle bu küpün tanıtımını yapayım. Bu küp çift sayılı bir küp. Bu nedenden dolayı çift sayılı küplerde orta noktalar sabit değildir. Bakın şöyle göstereyim. Orta noktalar bozuluyor. Tek sayılı küplerde orta noktalar sabit oluyor. Yani bu küp 4x4 küpe çok benziyor. Çözümü de 4x4'ün kurallarıyla çözeceğiz. Öncelikle 3x3 küpü kesinlikle öğrenmemiz gerekiyor. Bu 3x3 küpten sonraki küplerin asıl mantığı şudur. 3x3 küpe benzet, ondan sonra çözdür. 3x3 küpe nasıl benzeteceğiz bu küpü? Şöyle benzeteceğiz. Öncelikle orta noktaları yapacağız. Orta noktası bu küpün kaç tane? 4'ün 16 tane kare var. Bakın her yüzeyde şöyle. Öncelikle beyazı yapacağız. 16 kare. Sonra sarıyı yapacağız. Sonra turuncuyu yapacağız. Sonra yeşil yapacağız. Kırmızı ve mavi yüzeyleri yapacağız. Ondan sonra şu yan ortaları yapacağız tüm yüzeylerin. En son sarının yan ortalarını da yaptığımızda 3x3 küpe benzemiş olacak. Ve bundan sonra 3x3 küpün formülleriyle çözeceğiz. 4x4 küpte çözerken 3x3 formülleriyle çözerken iki yerde hata çıkıyordu. Bunda da bu hata çıkabilir. Bir üstte artı yapma hatası çıkıyordu. Tüm 3 tane artının devamı düzeliyordu. Bir tanesi ters geliyordu. Bir de köşe yerleştirme hatası vardı 4x4 küpte. Bu küpte de bu hata çıkabilir. Çıkarsa 4x4'teki formüllerle çözeceğiz. Bir de bu orta noktalar sabit olmadığı için orta noktaların renklerinin yerlerini bilmemiz gerekiyor. Eğer bu yerleri bilmez isek orta noktaları yanlış yaparız. Bunu ben şöyle formalize ettim. Beyaz bana bakacak şekilde küpü tuttuğumda beyazın tam karşısına sarı rengi koymam gerekiyor. Beyazın sağında kırmızı, solunda turuncu olması gerekiyor. Üstte mavi, altta yeşil olması gerekiyor. Üstte yeşil, altta mavi yaparsanız küpümüz ters olmuş oluyor ve çözülemiyor. Bu nedenden dolayı bu renk yönlerini iyi bilmemiz lazım. Tekrar ediyorum. Beyaz bana bakacak şekilde tuttuğumda beyazın karşısında sarı olması gerekiyor. Beyazın sağında kırmızı, solunda turuncu olması gerekiyor. Üstte mavi, altta yeşil olması gerekiyor. Şimdi küpümüzü hep birlikte güzelce bozalım ve ilk bölüm beyaz ve sarı ortaları birlikte yapalım. Evet şöyle. Küpümüzü iyice karıştırdık bakın. Öncelikle ben beyazdan başlamak istiyorum. Beyazla alakalı şöyle orta dörtlüler yapacağız. Bakın iki tanesi var şurada. Alt beyaz arıyorum. Bakın alt beyaz arıyorum. Alt, orta ve yan beyaz arıyorum. Bakın şurada bir tane beyaz var. Yan beyaz. Bunu şuraya aldım. Hareket düzlemini de sola aldım. Aşağı getirdim. Bakın şu şekilde oldu. Alt beyaz bakın şurada var bir tane. Bunu şu şekilde hareket düzlemini değiştirdim. Şu beyazı aşağı aldım ve ilk dörtlü beyazı yapmış olduk. Evet şu şekilde yaptım. Alt beyaz orta. Evet alt beyaz orta. Şöyle yaptım bakın. Şurada. Evet bakıyorum. Alt beyaz orta. Şurada var. Alt beyaz orta. Evet şurada bak hareket düzlemini değiştirdim. Bu beyazı aşağı aldım. Bakın birleşti. Alt beyaz orta arıyorum bakın. Şurada bir alt beyaz orta var. Hareket düzlemini buranın değiştirdim ve geri aldım. Evet. Ve tek kaldı burada. O da nerede? Şurada bakın. Evet. Şurada. Bunu da geri aldığımda bir tane daha dörtlü yapmış olduk. Diğer dörtlümüz evet şurada bozuldu. Bunun hareket düzlemini değiştiriyorum. Ve onu tekrar düzelttiğimde bakın şurası da düzelmiş oluyor. Şimdi bunları yan yana getirelim şöyle. Evet aynı düzleme getirdik bakın. Şimdi diğer beyazları yapacağız. Şurada ikinci karede bir tane beyaz var. Şöyle bakın hareket düzlemini değiştirdim. İleri yaptığımda bunun yanına geldi. Evet.
diğer ikinci sıradaki beyazları arıyorum. Bakın şurada bir tane var beyazımız. Hareket düzlemini değiştirdim. Evet. Şöyle hareket düzlemini tekrar değiştirdim. Oluyor mu bu? Olmuyor. Bunu buraya getirdiğimde bozuluyor. Bu değil bizim aradığımız. Evet. Şöyle bakalım. Evet. Şurada bakın ikinci sırada var. Evet. Şu ikinci sırayı şöyle yanına götürdüm. Bakın şöyle üçlü oldu. Tek kaldı ikinci sıradaki. O nerede bakıyorum? Bakın şurada. Evet şurada. Bunu da buraya getirdim ve bunu da tamamlamış olduk. Bunu da diğer beyazlarımızın yanına getiriyoruz. Tek sıramız kaldı. Bakın şurada iki tanesi yan yana gelmiş. Yanına şöyle bakın hareket düzlemini değiştirdim. Diğerini de götürdüm. Evet. Bunu hareket düzleminden çıkartıyorum. Son tane kaldı. Bakın şu araya gelecek. Bunu da ileri yaptığımda bu dörtlü tamamlanmış oldu. Şimdi şuranın hareket düzlemini değiştiriyorum. Beyazı yerleştiriyorum. Bakın beyaz ortaları yaptıktan sonra beyazın tam karşısındaki sarıları yapacağız. Beyazın tam karşısına sarı yapacağız. Şimdiki sarı ortaları tamamlayacağız. Şöyle ikili olmuş üstte. Evet. Şöyle ileri yaptım. Bakın diğer sarı üçlü olmuş oldu ama beyaz bozuldu. Bunu hareket düzleminden değiştirdim. Beyazı geri aldım. Evet. Şimdi şurada bir sarı kaldı. Üst sarı. Bakın o da şurada. Hareket düzlemini değiştirdim. Beyaz nerede? Aşağıda. Bakın bunu ileri yaptığımda evet. Bunu ileri yaptığımda sarı düzelmiş oluyor ama beyaz bozuluyor. Bunun hareket düzlemini değiştirdim. Beyazı eski haline getirdim. Bunu dikkat edeceğiz. Evet. İlk sarı dörtlümüzü yaptık. Şimdi diğer dörtlümüze devam ediyoruz. Evet. Şurada bir üçlü var. Bakın. Evet. Şu şekilde. Şu sarıyı buraya getirdiğimde üçlü olmuş oluyor. Diğer sarıyı da getirdiğimde dörtlü olmuş oluyor. Diğer sarının yanına götürmek için bakın şunu hareket düzleminden çıkartıyorum. Hareket düzleminden çıkarttım. Beyazı bir geri alıyorum. Evet. Şimdi bu sarıyı diğer hareket düzlemine getiriyorum. Beyazı ileri yaptığımda sarılar diğer dörtlü sarılarla buluşmuş oluyor. Devam edelim sarılarımıza. Bakın şurada bir sarı var. Hareket düzleminden çıkartalım. Şöyle. Evet. Evet. Bakın şu alt iki tanesi olmuş. Bir tanesini daha ileri yaptım. Evet. Şu üçlü olmuş oldu ama beyaz bozuldu. Bakın dikkat ederseniz. Hareket düzleminden çıkartıyorum bunu. Şu şekilde beyazı geri alıyorum. Evet. Şimdi bakın üçlü oldu. Bir tanesi nerede? Şurada. Evet bunu da yerleştirdim. Dörtlü yapmış olduğum sarının yanına götürmek için bakın şuraya gelecek bu normalde. Şu beyazı bir geri alıyorum. Sarıyı hareket düzlemine getiriyorum. Beyazı ileri yaptığımda diğer sarılar da olmuş oluyor. Evet. Şimdi bir tane sarı orta kaldı. Şöyle çevirdim. Evet şöyle yaptım. İkinci sıradaki bakın üçlüyü tamamladım. Tek kaldı. Hareket düzlemini şöyle değiştirdim. Geri aldım ve dörtlü tamamlanmış oldu. Sadece bunu buraya götürmek kaldı. Bunu buraya götürmek için bunun tam hizasındaki beyazı bir geri alıyorum. Bu sarıyı hareket düzlemine getiriyorum. Şu şekilde hareket düzlemini getirdikten sonra sarıyı ileri yaptığımda sarı ortalar olmuş oluyor. Beyaz ortalar da bozulmamış oluyor. Evet. İşte bakın beyaz bana bakacak şekilde küpü tuttuğumda beyazın tam karşısında sarı olması gerekiyordu. Beyazın sağında kırmızı, solunda turuncu, üstte mavi, altta yeşil olması gerekiyordu. Bugün beyazın sağına kırmızı ve alta yeşil yapacağız. Şimdi kırmızı ile başlayalım. Bakın şöyle bir tane üçlü olmuş. Bunu şöyle hareket düzlemini çevirdim. Evet, altta bir tane bir tane kırmızı arıyoruz. Evet şurada bir tane dörtlü otomatik olmuş. Onu şöyle aşağı alalım.
altta kırmızı, altta kırmızı. Bakıyorum nerede var altta kırmızı. Evet, şurada. Şurada var bakın, altta tek kırmızı. Bunu ileri yapıyorum. Evet, dörtlü tamamlandı. Bu kırmızıyı geri alıyorum diğer kırmızının yanına. Evet, 2 tane kırmızı olmuş oldu. Şimdi devam ediyorum. İkinci sırada 2 tane kırmızı var bakın şurada. Bunun yanına ikinci sıradan kırmızı getireceğim. Bakın şöyle hareket düzlemini değiştirdim. Bunu geri aldım. Evet, kırmızı olmuş oldu ama şu kırmızı bozuldu. Bunun hareket düzlemini değiştiriyorum. Yan tarafa alıyorum. Kırmızıyı tekrar geri almış oluyorum. Tek kırmızı kaldı bakın şurada. İkinci kırmızı. Evet, bakın şurada o da. Bunu geri alıyorum. Kırmızı tamamlanmış oluyor. Ama diğer kırmızı geri gidiyor. Bu kırmızıyı geri almak için bunun hareket düzlemini değiştirdim. Kırmızıyı diğerinin yanına getirdim. Ve şu kırmızıyı da birleştirdim. Bakın 3 tane kırmızı olmuş oldu. Tek kırmızımız kaldı. Bakın şöyle ikinci sırada. Evet, şu kırmızıyı buradan çıkartalım. Şu şekilde. Evet, devam ediyoruz. Evet, ikinci sıraya kırmızı getiriyorum bakın. Bunun hareket düzlemini değiştiriyorum. Geri alıyorum. Bu işlemi sürekli yapmamız lazım. Çünkü yaptığımız kırmızılar bozulmasın diye. Evet, 2 tane kırmızı oldu. Bunun yanına bir tane daha şu şekilde yaptım. Bakın hareket düzlemini değiştirdim. İleri yaptım. Kırmızılar tamamlanmış oldu. Tek kırmızı kaldı. Öncelikle bu kırmızıyı hareket düzleminden çıkartacağız. Şu şekilde. Kırmızıları geri aldım. Şunları düzelttim. Evet, tek kırmızıyı geri aldım. Hareket düzleminden değiştirdim. Bakın ileri alıyorum. 4 kırmızılar olmuş oldu. Bu yüzeyin hareket düzlemini değiştirdim. Kırmızıların yanına götürdüm. Evet. Beyazın sağına kırmızı yaptık. Yeşili nereye yapmam lazım? Buraya yapmam lazım yeşili. Evet. Yeşili buraya yapmam lazım. Bakın şurada bir tane yeşil otomatik olmuş. Evet. Bu yeşili buraya almam lazım. Buraya almak için öncelikle hareket düzleminden yeşili çıkartıyorum. Evet. Kırmızıyı bir ileri yapıyorum. Kırmızıyı bir ileri yaptım. Yeşili kırmızının hareket düzlemine getirdim. Kırmızıyı çektiğimde yeşilimiz buraya gelmiş oluyor. Evet, şöyle yeşili altta yapacağız. Evet, yeşillere devam ediyoruz. Bakın şurada tek bir yeşil kalmış. İkili. Şunu ileri yapıyorum. Evet, şöyle yeşiller tamamlanmış oldu. Ama hareket kırmızı bozulmuş oldu. Yeşili kırmızının olduğu hareket düzlemini getiriyorum. Çekiyorum. Şu şekilde. Evet. Yeşil gelmiş yanına götürmek için öncelikle hareket düzleminden çıkartıyorum. Kırmızıyı ileri yapıyorum. Yeşili kırmızının hareket düzlemine getiriyorum. Evet. Şimdi yeşili geri çektiğimde kırmızı da bozulmamış oluyor. Yeşil de tamamlanmış oluyor. Bakın şurada bir ikili var. Şu beyazı yanına götürüyorum. Üçlü olmuş oldu. Hareket düzleminden çıkarttım. Kırmızıyı geri aldım. Evet, tek yeşil kaldı. Bakın şu üstte var bir tane. Bitirdim. Dörtlüyü tamamladım. Hareket düzlemini değiştiriyorum. Kırmızıyı eski haline getiriyorum. Şimdi bu yeşili buraya almam için ne yapmam gerekiyordu? Kırmızıyı bir ileri yapıyorum. Yeşili kırmızının olduğu hareket düzlemine getiriyorum. Yeşili geri çektiğimde kırmızı da bozulmamış oluyor. Yeşil de tamamlanmış oluyor. Evet, bir tane yeşil ortamız kaldı. Bakın şöyle ikili yapılmış. Şurada bir yeşil var. Bunu ileri yapıyorum. Bakın. İleri yaptım. Üçlü olmuş oldu. Ama ne olmuş? Kırmızı bozulmuş oldu. Hareket düzlemini değiştiriyorum. Kırmızıyı geri alıyorum. Şu şekilde. Evet. Tek kaldı. Şurası kaldı sadece. Yeşil nerede? Burada. Evet. Yeşili ileri yapıyorum. Evet. Yeşili ileri yaptım. Dörtlü olmuş oldu. Hareket düzlemini kırmızının olduğu yere getiriyorum. Ve kırmızıyı çektiğimde yeşiller de tamamlanmış oluyor. Bundan dolayı orta noktalara gelecek renkleri bizim belirlememiz gerekiyordu. Bunu diğer bölümlerde de söylemiştim. Tekrarlıyorum. Çünkü çok önemli. Eğer renkleri yanlış yere yerleştirirseniz
küpü çözemiyoruz. Bu nedenden dolayı şu şekilde formülize etmiştim ben. Bunu tekrarlıyorum. Evet, beyaz bana bakacak şekilde küpü tuttuğumda beyazın tam karşısında sarı olacaktı. Beyazın sağında kırmızı, solunda turuncu, üstte mavi, altta yeşil olacaktı. Bugün üstte mavi ve yan tarafına turuncuyu yapacağız. Şöyle mavileri kontrol ediyorum. Bakın 3 tane, 3 tanesi olmuş şuradaki mavilerin. Bir tanesi kalmış. Şöyle bakın, şuradakinin hareket düzlemini değiştiriyorum. Evet. Şimdi bu ikisini yaparken şuna dikkat ediyorum. Bakın bu maviyi bunun yanına götürüyorum. Şu maviyi tamamlıyorum. Bakın şu şekilde yeşil bozuluyor. Yeşili eski haline getirmem lazım. Bakın bu yeşili. Bunun için şu hareket düzlemini değiştiriyorum. Yeşili geri alıyorum. Evet. Bu işlemi sürekli yapmamız gerekiyor. Aksi takdirde diğer renkleri de bularız. Evet. Bakıyorum mavilerden yine. Bakın şurada 2 tane mavi var. Bunu ileri götürelim şu şekilde. Evet, üstte mavileri topluyorum şu anda. Yeşil bozuldu. Hareket düzlemini değiştirdim. Yeşili geri aldım. Bakın şurada 3 tane mavi var. Burada 3 tane turuncu var. Turuncuyu aşağı, maviyi yukarı alacağım. Öncelikle bunun hareket düzlemini değiştiriyorum. Evet. Bakın şu turuncuyu geri çekiyorum. Şu şekilde. Evet. Maviyi yerleştiriyorum. Hareket düzlemine şu şekilde. Bakın maviyi yerleştirdim. Şimdi maviyi ileri yapıyorum. Evet. Şimdi bu aşamada şu formülü yapacağız. Bakın şu renkleri tek tek değiştireceğiz. Bununla alakalı şu şekilde yapıyorum. Bakın şu mavi ile şu turuncuyu değiştireceğim. Aynı hizaya gelecek bak şekilde. Bakın aynı hizaya gelecek şekilde tutuyorum. Maviyi mavinin yanına götürüyorum. Evet. Şuradaki mavilerin hareket düzlemini değiştiriyorum. Bakın bu tarafa aldım. Evet. Bunun hizasındaki turuncuları ileri alıyorum. Evet. Şimdi şu turuncuyu eski haline getiriyorum. Evet. Turuncuyu geri alıyorum. Evet. Bakın şuradaki turuncuyu eski haline getiriyorum. Turuncuyu geri alıyorum. Evet. Bakın 3 tane kaldı. Şimdi bakın şunun tam hizasına şunun hareket düzlemini değiştirdim. Şuraya getirdim. Bakın şu mavi ile şu turuncunun yerini değiştireceğim. Maviyi turuncunun olduğu yere götürüyorum. Evet. Bakın şurada maviler oldu. Bu mavilerin hareket düzlemini değiştiriyorum şu şekilde. Evet. Şimdi buradaki turuncuları ileri yapıyorum. İleri yaptım. Tekrar buranın hareket düzlemini değiştirdim. Turuncuları geri alıyorum. Evet. Diğer turuncuların da hareket düzlemini değiştirdim. Turuncuyu geri alıyorum. Evet, 2 tane kaldı. 2 tane kaldı. Şöyle hareket düzlemini değiştirdim. Bakın şu mavi ile şu turuncunun yerini değiştireceğim. Şu mavi ile şu turuncunun. Burada şuna dikkat edeceğiz. Aynı hizada olması gerekiyor. Aksi takdirde bu formül olmaz. Maviyi şu turuncunun olduğu yere götürüyorum. Evet, şöyle götürdüm. Şimdi buranın hareket düzlemini değiştiriyorum şu şekilde. Evet. Şuradaki maviyi götürüyorum. Evet. Şu turuncuyu eski hareket düzlemine getiriyorum. Yeşilin hizasına. Turuncuyu çekiyorum. Evet. Üst kısmın hareket düzlemini değiştirdim. Evet. Turuncuyu geri çekiyorum. Bir tane kaldı bakın. Bir tane kaldı. Öncelikle bakın bu üstte, bu altta, bu şekilde olmaz. Şöyle çevirdim. Bakın ikisi de üstte 2 kare olmuş oldu. Şimdi aynı formülü tekrar yapıyorum. Dikkatlice izleyin. Mavi, mavinin olduğu yere götürüyorum. Evet. Şurada maviler tamamlandı. Bu tamamlanan mavinin hareket düzlemini değiştiriyorum. Bunun tam hizasındaki turuncuyu yukarı çıkartıyorum. Şu şekilde. Turuncular bakın yapılmış oluyor. Turuncunun hareket düzlemini şuradaki yeşilin olduğu kısma getiriyorum. Turuncuyu geri çekiyorum. Evet. Diğer turuncular da olmuş oluyor. Bu turuncuyu da hareket düzlemini değiştirdim ve geri alıyorum şu şekilde ve mavi ve turuncular tamamlanmış oldu. Ortaları yapacağız. Sarı hariç, yani ortaları yapacağız. Sarıları en sona bırakacağız. Evet.
Beyazlarla başlayalım bakın. Beyaz, mavi. Beyaz, maviyi bulacağım. Bakın şurada bir tane var. Bakın bunu ileri yaptığımda ters oluyor. Ters olmaması gerekiyor. Aynı olması için bakın. Şöyle bir kere sağa çeviriyorum. 3 kere ileri. 1, 2, 3. Bir kere sola yapıyorum. Bakın şu anda tam karşısına geldi. Şimdi şu yan tarafa sarı renk almam gerekiyor. Sarıların olduğu bir renk almam gerekiyor. Mavileri bakın birleştiriyorum şu şekilde. 2 maviyi birleştirdim. Bunu şu ortaları eski haline getirmek için hareket düzleminden yan tarafa alıyorum. Sarıların olduğu yere. Sarıları bu mavilerin olduğu kısma getiriyorum. Ve bu yüzeyi tekrar eski haline getiriyorum. Bakın şu şekilde. Ve şu orta sarıyı geri alıyorum. Evet. Bakın şöyle göstereyim. Beyaz mavi 2 tane oldu. Diğer beyaz mavi bulalım. Şöyle bakıyorum. Şurada var. Evet, tam karşısına getirdim. Evet. Şu yan tarafta sarımız var. Bakın beyaz mavi ile buluşturdum. Sarıların olduğu tarafa getirdim. Bu sarıların olduğu tarafa getirmemin sebebi bu ortayı düzeltmek için şekilde getiriyorum bakın. Ve şu şekilde eski haline getiriyorum. Yeşili geri alıyorum. Evet, beyaz mavileri tamamlamak üzereyiz. Bir tane beyaz mavimiz kaldı. Şurada. Evet, burada. Hemen zaten buradaymış. Yan tarafta sarımız var. Beyaz mavi ile buluşturdum. Şu şekilde sarıların olduğu tarafa doğru aldım. Sarıyı beyaz mavilerin olduğu yere götürdüm. Ortayı düzelttim. Ortayı eski haline getirdim. Evet, beyaz mavileri tamamlamış olduk. Şimdi beyaz yeşillerle devam edelim. Beyaz yeşil bulalım. Bakın şurada var. Hemen tam karşısına getiriyorum. Bakın. Yan tarafta sarımız var. Beyaz yeşilleri birleştirdim. Bakın. Sarıların olduğu tarafa doğru aldım hareket düzlemini. Bozulacak sarıları beyaz mavinin olduğu yere aldım. Ortayı düzelttim. Ortayı eski haline aldım. Evet. Beyaz yeşillerle devam ediyoruz. Beyaz yeşil. Bakın şurada bir tane var. Şöyle çevirdim. Evet. Yan tarafta sarımız var. Beyaz yeşillerin yanına götürdüm. Sarıların olduğu tarafa doğru aldım. Sarıları beyaz yeşilin olduğu yere aldım. Ortayı düzelttim. Ortayı eski haline getirdim. Evet. 3 tane beyaz yeşilimiz oldu. Diğer bir beyaz yeşile bakıyorum. Evet. Şurada var bir tane. Tam şöyle karşısına getirdim. Bakın bu şekil yaptığımda olmuyor. O zaman ne yapacağım? Bir kere sağ yapıyorum. 3 kere ileri. 1, 2, 3. Bir kere sol yapıyorum. Şu anda bakın olur şekle geldi. Yan tarafta sarı olan sarılar var. Şöyle sarıları aldım. Ve beyaz yeşillerin yanına götürüyorum. Şu şekilde. Şimdi bunu sarıların olduğu tarafa doğru aldım. Sarıları beyaz yeşillerin yerine koydum. Ortayı düzelttim. Ortayı eski haline aldım. Beyaz yeşiller de tamamlandı. Bakın beyaz mavilerle birlikte. Beyaz kırmızı ile devam edelim. Karşısına beyaz kırmızı getiriyorum. Bakın şu şekilde. Sağ tarafa ya da sol tarafa sarıların olduğu yer. Bakın şurada sarılar var. Evet. Kırmızı beyaz. Bakın karşılıklı olduğu için olmuyor. Çapraz olması lazım. Ne yapacağım o zaman? Bir kere sağ, 3 kere ileri. 1, 2, 3. Bir kere sol yapıyorum. Bakın şu anda kırmızının yanına oldu. Sağ tarafta sarılar var. Kırmızıyı kırmızının yanına götürdüm. Bunu hareket düzleminden çıkartmak için sarıların olduğu tarafa aldım. Sarıları beyaz kırmızıların yerine aldım. Ortayı düzelttim. Kırmızıyı geri aldım. Evet. Beyaz kırmızıya devam ediyoruz. Beyaz kırmızı başka nerede var? Beyaz kırmızı şurada var. Hemen karşısına getirdim. Bakın iki tanesi de gelmiş. Ama bakın bu şekil yaptığımda ters oluyor. Ters oluyorsa ne yapıyorduk? Bir kere sağ, 3 kere ileri. 1, 2, 3. Bir kere sol yapıyorum. Şu anda tam gelecek şekilde oldu. Yan tarafa sarı olan renkler getirdim. Bakın şurada sarılar var. Şimdi kırmızıları kırmızılarla buluşturdum. Bu orta noktaları düzeltmek için sarıların olduğu tarafa aldım. Sarıyı kırmızıların yerine koydum. Ortayı düzelttim. Ortayı geri aldım. Beyaz kırmızılar da tamamlanmış oldu. Evet. Şöyle bakın. Beyaz yeşil, beyaz kırmızı, beyaz mavi, beyaz turuncuyu yapacağız şu anda. Evet, bir tane beyaz turuncumuz var burada. Bir tane de şurada var. Yan tarafta sarımız var. Beyaz turuncunun yanına götürdüm.
hareket düzleminden çıkarttım. Sarıları hareket düzlemine aldım. Evet, ortayı eski haline getirdim ve geri aldım. Evet, beyaz turuncu, 2 tane beyaz turuncu oldu. Diğer beyaz turunculara bakıyorum. Bakın şurada bir tane beyaz turuncu var. Evet. Tam karşısına getirdim. Kontrol ediyorum. Bakın ileri yaptığımda oturuyor. Bu tarafta sarılarımız var. Beyaz turuncuları getirdim. Sarıların olduğu tarafa doğru ortaya attım. Sarıları beyaz turuncunun yerine aldım. Ortayı düzelttim. Eski haline geldim. Bakın şurada bir beyaz turuncu var. Tek beyaz turuncu kaldı. Yan tarafta, sol tarafta sarımız var. Beyaz turuncuyu beyaz turuncularla birleştirdim. Sol tarafa aldım. Bu beyaz turuncuları kurtarmak için sarıları beyaz turuncuların yerine aldım. Ortayı eski haline getirdim. Geri aldım. Evet. Böylece beyazları komple halletmiş olduk. Evet. Bakın beyaz mavi, beyaz yeşil, beyaz turuncu, beyaz kırmızı. Evet, devam ediyoruz. Şimdi bakın şurada kırmızı mavi olmuş. Kırmızı maviden devam edelim. Şurada bir kırmızı mavi var. Ama bunu ileri yaptığımda tam olmuyor. Çapraz olması lazım. O zaman ne yapacağım? Bir kere sağ. Evet. 3 kere ileri 1, 2, 3. Bir kere sol yapıyorum. Evet. Yine yan tarafta sarı alıyorum. Evet. Mavi kırmızıları birleştirdim. Sarıların olduğu tarafa doğru aldım. Evet, sarıları bunun yerine aldım. Ortaları düzeltmek için eski haline getirdim ve ortayı düzelttim. Evet. Kırmızı mavi. Bir tane kırmızı mavi kaldı. O da burada. Yan tarafta sarımız var mı? Sarımız var. Evet. Kırmızı maviyi birleştirdik. Sarıların olduğu yere attık. Sarıları bunların yerine aldık. Eski haline getirdik ve geri aldık. Şu şekilde. Evet, tamamladık. Şimdi yeşil turuncudan devam edelim. Bakın şurada bir tane var ama ileri yaptığımızda ters oluyor. Ters oluyorsa ne yapacaktık? Bir kere sağ çeviriyoruz. 3 kere ileri 1, 2, 3. Bir kere sol yapıyoruz. Evet. Turuncu yeşil. Bakın şurada turuncu yeşil var. Yan tarafta sarımız var. Turuncu yeşili ileri yaptım. Sarıların olduğu tarafa doğru aldım. Bu sarı olduğumuz yeri bu değiştireceğimiz yerini yerine götürdük. Ve eski haline getirdik. Ortayı düzelttik şu şekilde. Evet. Yeşil turuncu bakıyorum yine. Bakın şurada bir tane yeşil turuncu var. Bunu karşısına getirdim. Bakıyorum düzgün mü? Değil. Düzgün değilse ne yapıyorduk? Bir kere sağa çeviriyorduk. 3 kere ileri 1, 2, 3. Bir kere sol yapıyorduk. Evet, şimdi bakıyorum. Yeşil turuncu. Sağ tarafta sarımız var. Yeşil turuncunun yanına götürdüm bakın. Bunu hareket düzleminden çıkartmak için sarıların olduğu tarafa aldım. Sarıları bunun yerine koyuyorum. Ortayı eski haline getiriyorum ve geri çekiyorum. Yeşil turuncu, bir tane yeşil turuncu kaldı. Yeşil turuncu. Evet, o yeşil turuncuyu nerede? Bakıyorum şu şekilde. Evet, şurada tam karşısına getirdim. Ama düzgün olmadı. Düzgün olmayınca ne yapıyorduk? Bir kere sağa çeviriyorduk. 3 kere ileri. 1, 2, 3. Bir kere sol yapıyorum. Şu anda tam denk geldi. Sağ tarafımızda sarıların olduğu, sol tarafımızda bu sefer sarılar var. Yeşil turuncuları yeşil turuncularla birleştirdim. Burayı hareket düzleminden çıkartmak için sarıların olduğu tarafa sola aldım. Sarıları eski haline getirdim. Düzelttim ve yeşilleri eski haline aldım. Evet. Mavi turuncu kaldı. Bakın mavi turuncu. Mavi turuncunun karşısına getirdim. Evet, şöyle kontrol ediyorum. Bakın yaptığımda denk geliyor. Denk geliyorsa sağ tarafa sarı almam lazım yine. Ya da sol tarafa. Bakın sol tarafa aldım. Şimdi mavi turuncu ile birleştirdim. Bakın şurayla sarılar solda olduğu için sola aldım. Sarıları bunların yerine aldım. Ve ortayı eski haline getirdim ve düzelttim. Mavi turuncu. Hemen karşısına yine mavi turuncu getirdim. Evet, düzgün mü? Düzgün. Sağ tarafta sarıları aldım yine. Mavi turuncularla birleştirdim. Sarıların olduğu sağa doğru aldım. Sarıların olduğu yeri mavi turuncuların yerine aldım. Ortayı düzelttim. Eski haline aldım. Evet. Mavi turuncu. Bir tane mavi turuncu kaldı.
Şöyle bakıyorum, mavi turuncu nerede? Evet, şurada mavi turuncu. Evet. Yine yan taraf, sol tarafımıza sarıların olduğu bir yüzey aldık. Mavi turuncuyu mavi turuncu ile birleştirdim. Sarıların olduğu tarafa attım. Sarıyı bunun yerine aldım. Ortayı düzelttim. Eski haline aldım. Kırmızı yeşil kaldı. Bakın, kırmızı yeşil. Kırmızı yeşilin karşısına kırmızı yeşil şurada var. Ama ters geliyor. Ne yapacağız? Bir kere sağ, 3 kere ileri. 1, 2, 3. Bir kere sol yapıyoruz. Yine sarıları sağ tarafımıza aldık. Kırmızı yeşilleri kırmızı yeşilin yanına götürdük. Bu yüzeyi sarıların olduğu tarafa doğru attık. Sarıyı bunun yerine koyuyoruz. Ortayı düzeltiyoruz. Geri alıyoruz. Evet, kırmızı yeşil şurada var. Evet, bir tane kalmıştı zaten ama ters oluyor. Ters olunca ne yapacaktık? Bir kere sağa çeviriyorum. 3 kere ileri. 1, 2, 3. Bir kere sol yapıyorum. Şöyle çeviriyorum. Yine sağ tarafımıza sarıları aldık. Kırmızı yeşili kırmızı yeşille birleştirdik. Evet. Sarıların olduğu tarafa sağ aldık. Sarıyı bunların yerine koyuyorum. Eski haline alıyorum. Ve ortayı düzeltiyorum. Ve bu şekilde sarı hariç hepsini tamamlamış olduk. Sarı ortaları yapacağız. Bunu nasıl yapacağız? Şimdi birlikte görelim. Öncelikle bir tane sarı ortayı tam yapıyoruz. Aynı yöntemi kullanacağız. Sağ tarafta yine sarıları çöp olarak kullanacağız. Sarı yeşili yapalım. Bakın, sarı yeşilin bir tanesi burada, bir tanesi burada. Sarı yeşili sarı yeşille birleştiriyorum. Sağ tarafa alıyorum. Çöp olarak kullanacağımız sarıları bunun yerine alıyorum. Geri alıyorum. Ortaya düzeltiyorum. Bakın, sarı yeşil. Bunun karşısına bir sarı yeşil daha getirelim hemen. Sarı yeşil. Şurada 2 tane var. Evet. Bakın, karşılıklı olduğu için olmuyor. Ne yapacağız o zaman? Bir kere sağ. 1, 2, 3 kere ileri. Bir kere sol yapıyoruz. Bakın, şu anda sarı yeşil tam yerleşecek şekilde oldu. Yan tarafımıza sarı alıyoruz. Sarı yeşilleri birleştiriyoruz. Sarı yeşillerle. Evet, birleştirdik. Bakın şöyle. Sol tarafa doğru alıyorum. Sol tarafta çöp olarak kullanacağım sarıları bu sarı yeşillerin yerine aldım. Ortayı düzelttim. Ortayı eski haline aldım. Evet. Şimdi bakın, bir tane sarı yeşili, yine sarı yeşilleri üste toplayalım. Şu şekilde göstereceğim. Evet. Bir tane sarı yeşili tam yaptım. 3 tanesini de 3'e birli yapacağım. 3'e birli. Yani 3 tanesi tam olacak. Bir tanesi farklı olacak. 3 tanesi tam olacak. Bir tanesi farklı olacak. 3 tanesi tam olacak. Bir tanesi farklı olacak. Evet. Şimdi turuncuları yapalım. Turuncu sarıları. Bakın, turuncu sarıyı turuncu sarıyla birleştirdim. Sol tarafta çöp olarak kullanacağım yer var. Sol tarafa aldım. Çöpü yerleştirdim. Eski haline aldım. Ortaları birleştirdim. Evet. Bakıyorum, turuncu sarı. Bir tane daha turuncu sarı yapacağım. Evet, şuraya bakalım. Evet. Şimdi yine turuncu sarıyı turuncu sarıyla birleştirdim. Bakın, şu şekilde sağ tarafa doğru aldım. Çöp olarak kullanacağımı yerine yerleştirdim. Eski haline aldım ve birleştirdim. Şimdi bakın, kontrol ediyorum. Evet. Ve bakın, sarı turuncu, sarı kırmızı, sarı mavi. Üçü 3'e birli şeklinde olmuş. Bakın, 3'e birli şeklinde olmuş. Bir tanesi de tam olmuşu. Tam olmuşu aşağı alıyoruz. Bunu hiç kullanmayacağız. Şimdi şunu yapacağım. Şu yerleştirmeyi yapacağım. Bakın. Evet, şu kırmızıyı şöyle aldım. Evet. Bir ayarlama yapacağım. Sarı. Evet. Şimdi bakın. Bu son hamleyi yaparken şu şekilde yapacağız. Bakın, üçlülerden 3'e birli yapmıştık ya. Üçlülerden bir tanesi, bakın, sarı kırmızı burada. Bir tanesi de hemen solunda olacak şekilde tutuyorum, bakın. 3 tanesi sarı kırmızı üçlü burada. Bir tanesi burada. Şu sarı kırmızının yanındaki sarı turuncunun karşısında da sarı turuncu olacak şekilde. Bakın, bu renkler değişebilir. Burada farklı renkler olabilir. Turuncu da olabilir ama mantık bu şekilde olacak. Tutma şekli bu şekilde olacak. Turuncuyu ileri yaptığımda turuncuyla birleşmiş olacak. Bakın, şöyle birleştirdiğimde sarılar tamamlanıyor olacak.
Şuradaki teklinin üçlüsü de bu solda kalmış olacak. Bu şekilde küpü tuttuktan sonra şu formülü yapıyoruz. Evet, sarı turuncuyu sarı turuncularla birleştiriyorum şu şekilde. Bu birleşmiş sarı turuncuları bir kere sola atıyorum. Evet, sol tarafı bir kere ileri yapıyorum. Arka tarafı bir kere sağ yapıyorum. Sarıyı geri aldığımda, bakın sarı kırmızıyı geri aldığımda tüm sarı ortalar bu formülle yapılmış oluyor. Evet, şöyle bütün sarıları aynı yere toplayalım. Evet. Bu şekilde tüm sarı ortaları da yapmış olduk. Şu anda küpümüz 3x3 küpe benzemiş oldu. 3x3 küpe benzeyen 6x6 küpü 3x3 küpün formülleriyle çözeceğiz. Nasıl 3x3 küpe benzedi? Bakın, birinci kare, ikinci kare, üçüncü kare, birinci kare, ikinci kare, üçüncü kare. Yani üçerli olmuş oldu. Böylece 3x3'e benzemiş oldu. Şimdi hemen yapımına başlayalım. Öncelikle büyük şöyle bir artı yapacağız. Evet, şöyle artıyı yapıyorum. Bakın, bunun bir formülü yok. Şöyle denk gelmiş, çeviriyorum. Bakın, şurada bir beyaz var. Bu beyazı şöyle yan tarafa alıyorum. Sonra alt kareleri oynatarak arka tarafa aldım. Bunu yukarı yapıyorum. Evet, diğer beyaz nerede bakıyorum. Şurada bakın, şu alt kareleri oynatarak buraya getirdim. Yukarı aldım ve büyük bir artı yapmış olduk. Sonra artının devamındaki renkleri kendi rengine götürüyorum bir tanesini. Bakın, maviye götürüyorum. Kontrol ettim, olmamış. Başka rengi götürüyorum. Yeşili yeşile götürdüm. Kontrol ediyorum. Bakın, iki tane renk oldu. Yeşil ve turuncu oldu. İki tanesi olmadı. Yapmak için şu şekilde yapıyoruz. Olanlardan bir tanesini arka tarafa alıyorum. Şöyle arka tarafıma alıyorum. Bir tanesini sağıma alıyorum. Şu sol tarafta işlem yapıyorum. Bu formülleri yan tarafa yazacağım. Sol taraf bir aşağı. Üst taraf bir sola. Sol taraf bir yukarı. Bakın şöyle alt blok komple bir sola. Arka yüzey bir sola yaptığımda artı ve artının devamı olmuş oluyor. Şimdi şu birinci katmanla alakalı, birinci katman bakın şurası, ikinci katman şu blok, üçüncü katman alt taraf. Evet. Şimdi birinci katmanı yapmayla alakalı köşeyi kesen rengi belirliyorum. Bakın, yeşil, beyaz, kırmızı. Bu köşeye yeşil, beyaz, kırmızı gelecek. Yeşil, beyaz, kırmızı köşeyi buluyorum. Bakın şurada, bunu çıkarıyorum. Aşağı aldım. Sağ ya da sola yukarı. Sonra bunu yukarı aldım. Evet, yeşil, kırmızı, beyazı tam bu yerleşecek yerin altına getirdim. Ondan sonra şu formülü yapıyoruz. Bakın, sağ taraf aşağı, alt taraf sola, sağ taraf yukarı, alt taraf sağ. Evet, bu formülü köşe yerleşene kadar yapıyorum. Aşağı, sola, yukarı, sağ. Aşağı, sola, yukarı, sağ. Aşağı, sola, yukarı, sağ. Evet, aşağı, sola, yukarı, sağ. Bakın, bu köşeye yerleşti. Kırmızı, beyaz, mavi. Kırmızı, beyaz, mavi buluyorum. Evet, nerede kırmızı, beyaz, mavi? Şurada, bunu da çıkartalım. Aşağı alıyorum. Sağa ya da sola fark etmez. Yukarı alıyorum. Kırmızı, beyaz, mavi. Tam altına getirdim. Aynı formülü uyguluyorum. Sağ taraf aşağı, alt taraf sola, sağ taraf yukarı, alt taraf sağ. Evet. Şu köşeye bakıyorum. Mavi, beyaz, turuncu. Mavi, beyaz, turuncu nerede? Şurada çıkartıyorum. Aşağı, sola, yukarı. Evet. Beyaz, mavi, turuncu tam altına getirdim. Yine aynı formülü uyguluyorum. Sağ taraf aşağı, alt taraf sola, sağ taraf yukarı, alt taraf sağ. Evet. Aşağı, sola, yukarı, sağ. Aşağı, sola, yukarı, sağ. Aşağı, sola, yukarı, sağ. Aşağı, sola, yukarı, sağ yapıyorum. Evet. Turuncu, beyaz, yeşil. Turuncu, beyaz, yeşili tam altına getirdim ve aynı formülle devam ediyorum. Aşağı, sola, yukarı, sağ. Aşağı, sola, yukarı, sağ. Evet.
Sağ taraf aşağı, alt taraf sola, sağ taraf yukarı, alt taraf sağa. Devam ediyorum yerleşene kadar aşağı, sola, yukarı, sağa. Evet, aşağı, sola, yukarı, sağ yaptığımda bu köşede yerleşmiş oluyor. Bakın şu anda birinci katman tamamlandı. Bunu şimdi ters çeviriyorum. İkinci katmanın bakın şuralar kaldı. Şuralar. Buraları yerleştirme ile alakalı. Şimdi bakın beyazın karşısında ne vardı? Sarı vardı. Üstü sarı olmayan yan ortaları buluyorum. Bakın yeşil, kırmızı. Tam rengine gelmişse bunun ne tarafa yerleşeceğine bakıyorum. Bakın kırmızı yeşil ne tarafa yerleşecek? Sağ tarafa yerleşecek. Formülümüz şöyle. Ne tarafa yerleşecekse o üstü onun tam zıttı bir kere çeviriyorum. Yani sağa yerleşeceği için üstü sola çevirdim. Evet. Yerleşecek tarafı bir kere yukarı çıkartıyorum. Üstü yerleşecek tarafa doğru atıyorum. Orta renkler olduktan sonra beyazı aşağı alıyorum. Sonra tek beyaza bakıyorum. Soldaysa sağa, sağdaysa sola. Solda olduğu için sağa atıyorum. Alttaki beşliği çıkartıyorum. Birliği yerleştiriyorum. Koyuyorum. Evet. Devam ediyorum. Bakın mavi turuncu. Bunu maviye götüreceğiz. Şu alt rengine götürüyorum. Evet, mavi renge götürdüm. Bakın şöyle tam renk oldu. Ne tarafa yerleşecek? Bakın sola yerleşecek bu sefer. Sola yerleşecekse üstü sağa atıyorum. Yerleşecek tarafı yukarı çıkartıyorum. Üstü yerleşecek tarafa doğru atıyorum. Orta renkler olunca beyazı aşağı alıyorum. Tek beyaza bakıyorum. Sağda olduğu için sola atıyorum üstü. Evet, sağ taraftaki eksik beyazları yukarı çıkartıyorum. Beyazı yerleştiriyorum. Aşağı alıyorum. Evet, devam ediyoruz. Bakın turuncu yeşil. Bunu turuncuya götürüyorum. Ne tarafa yerleşecek? Sola yerleşecek. Sola yerleşeceği için üstü sağa atıyorum. Sol tarafı yukarı çıkartıyorum. Yerleşecek tarafı. Üstü yerleşecek tarafa doğru atıyorum. Orta renkler olunca beyazı aşağı alıyorum. Tek beyaza bakıyorum. Sağda olduğu için sola atıyorum. Evet. Sonra sağ taraftaki eksik beşliği çıkartıyorum. Birliği yerleştiriyorum. Aşağı alıyorum. Evet. Devam ediyoruz. Bakın. Mavi kırmızı ne tarafa yerleşecek? Sağa yerleşecek. Sağa yerleşeceği için üstü sola attım. Yerleşecek tarafı bir kere yukarı çıkarttım. Üstü yerleşecek tarafa doğru atıyorum. Orta renkler olunca beyazı aşağı alıyorum. Tek beyaza bakıyorum. Solda olduğu için sağa atıyorum. Sol taraftaki eksik beyazları çıkartıyorum. Beyazı yerleştiriyorum. Beyazı aşağı alıyorum. Evet, ikinci katmanda gördüğünüz gibi yapılmış oldu. Şimdi bakın bu otomatik kendi oldu. Bunu göstermek istiyorum. Şimdi 4x4 küpü yaparken üst katmanda artı yaparken bir hata çıkma ihtimali oluyordu. Bakın burada formülü ne kadar yaparsak yapalım. Bakın 3 tanesi olmuş artının üstte. Bir tanesi olmamış. Düzgün değil. Bunu yapmak için 4x4 küpteki formülü kullanacağız. Ama 4x4D formülü kullanırken şuna dikkat ediyorduk. Bakın bunu dörtlü küp olarak düşünmemiz lazım. Dörtlü küp olarak nasıl düşüneceğim? Bakın şurasını 1 düşüneceğim. Şu ikiliyi 2 düşüneceğim. Burayı 3 düşüneceğim. Burayı 4 düşüneceğim. Evet. Yani şu blokları hareket ettirirken şunları ikili ikili olarak hareket ettireceğim. Bu ikiliye sol diyeceğim. Bakın sol ikili. Buraya da sağ ikili diyeceğim. Evet. Şimdi formülümüze başlıyorum. Bu formülü yan tarafa yazacağım ve yavaşça yapıyorum. Dikkatlice izleyin. İzleyiniz. Bakın sol ikili bir aşağı. Evet. Sol ikiliyi oynadığımda her zaman üstü 2 kere sağa çeviriyorum. Üst 2 kere sağ. 1, 2. Sağ ikiliyi evet bir kere aşağı. Sağ ikiliyi oynadığımda da ön yüzü 2 kere sağ yapıyorum. 1, 2. Evet. Sağ ikili bir yukarı. Evet. Ön yüz 2 sağ. 1, 2. Evet. Sol ikili 2 aşağı. Üst 2 sola. Sol ikili bir yukarı. Evet. Üst 2 sola. 2 sağ. Evet. Sol ikili bir aşağı. Üst 2 sola. 2 sağ. Evet. Şimdi ön yüz 2 sağ yapıyorum. Evet. Sol ikili 2 aşağı yaptığımda evet. Ön yüzü de 2 sağ yapıyorum.
Ve bakın artı hatası düzelmiş oluyor. Evet. Bunu yan tarafa formülü yazacağım. Tekrar izleyerek yapabilirsiniz. Evet, biraz uzun gibi ama mantığını kavrarsanız bunu çok çabuk anlayacaksınız. Sol ikiliyi oynadığım zaman her zaman üstü 2 kere sağa atıyorum. Sağ ikiliyi oynadığım zaman ön yüzeyi, bana bakan yüzeyi 2 kere sağa çeviriyorum. Evet, artı olduktan sonra artının devamı ile alakalı renkleri renklere getiriyorum. Bakın turuncuyu turuncuya götürdüm. Sonra kontrol ediyorum. 2 renk oldu bakın. 2 renk olmadı. Olanları yine bir tanesini arka tarafıma alıyorum. Bir tanesini sağıma alıyorum. Olmayanların bir tanesi bana bakıyor. Bir tanesi solumda oluyor. Ve formülümüzü şu şekilde yapıyorum. Evet. Sağ taraf bir yukarı. Evet. Üst taraf bir sola. Sağ taraf bir aşağı. Üst taraf bir sola. Sağ taraf ikinci kez yukarı çıkarttığımda üstü 2 kere sola atıyorum. 1, 2 yapıyorum. Sağ taraf bir aşağı, üst bir kere daha sola yaptığımda artı bozulmamış oluyor ve artının devamındaki bakın sarı yeşil, sarı turuncu, sarı mavi, sarı kırmızı da olmuş oluyor. Evet, bunu yaptıktan sonra köşeleri yerleştireceğiz. Bakın şu köşeleri yerlerine yerleştireceğiz. Öncelikle bir oturan köşe var mı diye bakıyorum. Hiçbir köşe oturmamış. Yani oturmuş meselesi şu şekilde. Renkler düzgün olmayabilir ama yerinde olması gerekiyor. Evet, hiçbirisi yerinde değil. Formülümüzü şu şekilde rastgele tuttum şu şekilde. Evet, sağ taraf bir yukarı, üst taraf bir sağa. Sol taraf bir yukarı, üst taraf bir sola. Sağ taraf bir aşağı, üst taraf bir sağ. Sol taraf bir aşağı, üst taraf bir sola. Bakın tekrar bakıyorum. Bak şu köşe tam oturmuş. Evet. Şu köşe oturmuş. Evet. İki köşe oturmamış. Yerleri değişik. Evet. Dikkat ederseniz yerleri değişik. Evet. 2 tane köşe yerleşti bakın. 2 tane köşe yerleşmedi. Köşe yerleştirme hatası ortaya çıktı. Şimdi bu hatayı düzeltmek için yerleşmeyen 2 köşeyi bakın. Yerleşmeyen 2 köşeyi bana bakacak şekilde tutuyorum. Sonra bakın bu küpü 2'ye ayırıyorum. Bakın şu orta noktasından 2 kere sağa çeviriyorum. 1, 2 kere sağa çevirdim. Sonra bakın şu sağ ikili ve sağ ikili ile alakalı bir işlem yapıyorum şu şekilde bakın. Sağ ikili 2 kere yukarı 1, 2, üst 2 kere sola 1, 2. Sağ ikili tekrar 2 kere yukarı 1, 2. Evet. Üst 2 kere sağ 1, 2. Evet. Sağ 2 tekrar 2 kere yukarı 1, 2. Evet. Üst 2 kere sağ 1, 2 yapıyorum. Şu orta nokta tekrar 2 kere sola yapıyorum. 1, 2 yapıyorum. Evet. Bu şekilde köşeler düzelmiş oluyor. Ama şu artının devamındaki renkler bozulmuş oluyor. Bakın 2 tanesi olmuş, 2 tanesi bozuk. Bir tane sağıma ve soluma aldım. Ve artının yapımı formülünü yapıyorum. Nasıldı? Sağ bir yukarı, üst bir sola. Sağ bir aşağı, üst bir sola. Sağ ikinci kez yukarı yaptığımda üst 2 kere sola. Sağ bir aşağı tekrar yapıyorum. Sonra kontrol ediyorum. Tekrar renklere götürüyorum. Bakın 2 tanesi oldu, 2 tanesi olmadı. Bakın şu şekilde yan yana olmasını istiyorum. Yan yana olduktan sonra olanlardan bir tanesini sağa, bir tanesini sağ tarafıma alıyorum. Ve aynı formülü tekrar yapıyorum. Sağ taraf bir yukarı, üst taraf bir sola. Sağ taraf bir aşağı, üst taraf bir sola. Sağ taraf ikinci kez yukarı yaptığımda üst taraf 2 kere sağa. Sağ taraf aşağı, üst taraf sola yaptığımda bakın artı ve artının uçları olmuş oluyor. Şimdi köşe yerleştirme yapacağız. Bakın şu köşe tam oturmuş. Bunu soluma alıyorum ve köşe yerleştirme formülünü yapıyorum. Köşe yerleştirme formülü şu şekilde. Sağ taraf bir yukarı, üst bir sağa. Sol taraf bir yukarı, üst bir sola. Sağ taraf bir aşağı, üst bir sağa. Sol taraf bir aşağı, üst bir sola. Bakın
şu anda bütün köşeler yerlerine yerleşti ama şu iki köşe düzgün değil. Bunu düzeltmek için şu şekilde yapıyorum. Oturan bir köşeyi arka tarafa alıyorum. Şu sağ ön tarafta işlem yapacağım. Şu şekilde aşağı sağ taraf aşağı, alt taraf sola, sağ taraf yukarı, alt taraf sağ formülünü yapacağım. Köşeye yerleşene kadar. Evet, sağ taraf aşağı, alt taraf sola. Sağ taraf yukarı, alt taraf sağ. Evet. Aşağı, sola, yukarı. Bakın bu sağ yapmayı unutmuyoruz. Sağ. Bakın burası tam oturduktan sonra bozuk kenarı bu çalıştığım yere getiriyorum şu şekilde. Evet, şu köşeye getirdim. Aynı işlemi devam ediyorum. Sağ taraf aşağı, alt taraf sola, sağ taraf yukarı, alt taraf sağ. Köşe yerleşene kadar bu formüle devam ediyorum. Sağ taraf aşağı, alt taraf sola, sağ taraf yukarı, alt taraf sağ. Aşağı, sola, yukarı, sağ. Aşağı, bakın sola, yukarı, sağ yaptığımda küpümüzü tamamlamış oluyoruz. Evet, 2 tane olası hatayı da göstermiş oldum. Bu hataları daha iyi kavramak için 4x4 küpü çözdüğüm linki de videonun sonuna bırakacağım. Oradan tekrar izleyebilirsiniz. Evet, 6x6 küple alakalı anlaşılmayan bir yer varsa yorumlarda yazın. Orayla alakalı tekrar bir açıklama yapmaya çalışırım. Video çekmeye çalışırım. Bu iki formülle alakalı, özellikle bu artı yapma formülüyle alakalı bu hafta kısa bir video da hazırlamaya çalışacağım. O videoyu da izleyerek bu formülü anlamaya çalışabilirsiniz. Evet, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone değilseniz abone olur, like atar ve videomu paylaşırsanız çok memnun olurum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. İyi günler.